Herkese merhaba dostlar. Ben Ozan. Bu videoda benden çok istenen ve fiyat durumu olarak da şu anda alınabilecek güncel sayılan en ucuz iPhone'lardan iPhone XR 2023 yılında nasıl bir deneyim sunuyor? Hala alınabilir mi? Detaylı bir incelemesini birlikte yapacağız ve hem fiyatlarından hem de genel deneyiminden bahsedeceğim. Açıkçası baktığımız zaman iPhone XR halen kapalı kutu sıfır bir şekilde bulunuyor. Ancak iPhone XR'ın sıfır tarafını kesinlikle bir kenara bırakıyorum. Çünkü XR'ın sıfırıyla iPhone 11'in sıfırı birebir aynı fiyatlarda. İkisini de 16.000 TL bantlarında bulabiliyoruz. iPhone 11'i bu fiyatlara almak varken XR almanın hiçbir mantığı kalmıyor. Bu noktada iPhone XR'ın hem yenilenmiş hem de ikinci el tarafına bakacağız. Orada fiyatlar iPhone 11'e oranla çok daha uygun. Baktığımızda 64 GB'lık temiz kullanılmış, işlem görmemiş bir iPhone XR 8500 ile 10.000 TL aralığında çok rahat bir şekilde bulunabiliyor. Hatta garantili olanları 10.500 bandında da bulabiliyoruz. Ve bu fiyatıyla iPhone 11'den çok daha uygun. Zaten biz de ikinci el ve yenilenmiş taraftaki fiyatlarıyla XR'ı güncel bir şekilde değerlendireceğiz. Ayrıca bu serinin devamı iPhone 11 için de gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şimdi hiç uzatmadan iPhone XR'ı incelemeye başlayalım. Dostlar, ilk olarak iPhone XR'a baktığımız zaman özellikle bu kırmızı rengin çok hoş durduğunu belirtmem gerekiyor. Tam bir elma şekeri kıvamında diyebilirim. Arka kapaktaki bu tasarım çerçeveleri de ciddi manada yansımış durumda. Tabii ki malzeme kalitesi olarak çok iyi bir cihazla karşı karşıyayız. Arka kapak cam, çerçevelerde de metal bir yapıya yer verilmiş. Elde tutuş hissiyatı tasarım olarak iPhone 11 ile birebir, hatta iPhone 13'e de herhangi bir fark barındırmıyor. Yani premium bir cihaz olduğunu iPhone XR bize halen rahatlıkla hissettirebiliyor. Bunun dışında ön tarafa baktığımız zaman iPhone 11'de olduğu gibi kalın çerçeveleri ve büyük çentikli tasarımı görebiliyoruz. Ancak yine de iPhone SE gibi modellere nazaran çok daha güncel bir tasarım iPhone XR'da kullanılmış. 8.3 mm'lik kalınlık ve 194 gramlık ağırlığıyla iPhone XR uzun süreli kullanımlarda özellikle tek elle kullanırsanız elimizi ciddi manada yorabiliyor. Bunun dışında 3.5 mm kulaklık jackına telefonda yer verilmediğini de söyleyeyim. Şimdi tasarımdan ekrana geçersek 6.1 inç HD Plus 326 ppi piksel yoğunluğuyla beraber gelirken DCI-P3 renk uzayının %100'ünü kapsaması da bu ekranın en önemli avantajlarından. Burada Apple hem panel kalitesini üst seviyede tuttuğu için hem de bu ekranın renkleri gerçeğe yakın gösterebilmesi açısından diğer IPS panellere göre bir avantajının olduğunu düşünüyorum. Bu çözünürlükteki neredeyse tüm iPhone modellerini kullanmış birisi olarak bu ekran beni kesinlikle genel deneyimde üzmedi. Tepkisellik olarak da gayet iyi çalışan bir telefon. Yani dokunma hassasiyetinde herhangi bir problem yaşamıyoruz. Tabii ki çok kaliteli bir ekranı yok. Ancak berbat, kötü diyebileceğimiz bir ekrana da sahip değil. Yani burada dengeyi korumak gerek. Donanım kısmına bakarsak A12 Bionic Yonga'sını burada görebiliyoruz. Bu işlemci 7 nanometre mimarisiyle beraber Snapdragon tarafının 865 ayarında diyebilirim. Yani çıktığı dönemin ötesinde bir işlemci. Hatta Snapdragon 865'ten de bence daha iyi performans verdiğini de düşünüyorum. Halen menüde olsun, arka plan uygulamalarını yönetme konusunda olsun oldukça başarılı. Bunun dışında oyun performansına baktığımızda da yüksek grafiklerde 60 FPS'i rahatlıkla verebilirken düşük grafiklerde de çok stabil ve akıcı bir oyun deneyimi sağlıyor. Bu cihazdaki 3 GB RAM sizi kesinlikle şaşırtmasın. Halen 2 GB RAM bile iOS için fazlasıyla yeterli gelebiliyor. 3 GB bence oldukça yeterli olacaktır. Dostlar, burada bence en büyük soru işareti depolama kısmı. Benim tavsiyem 128 GB olan modeli almaya çalışmanızdan yana. 64 GB uzun vadede bize sorun çıkartabilir. Şimdi hızlıca kamera tarafına geçelim. Burada arka kısımda 12 megapiksel f1.8 diyafram açıklığında OIS destekli oldukça güzel, başarılı bir kamerayı görüyoruz. Ancak bu fiyat bandında ultra geniş açının olmaması gerçekten üzücü ve ana kameraya baktığımız zaman fotoğraflarda renkler olsun, detaylardaki keskinlik olsun kesinlikle başarılı. Fakat ana kameranın açısı iPhone SE, iPhone 11 gibi modellere göre kamera açısı kesinlikle biraz daha dar. Burada 4-5 derecelik bir daralma söz konusu. Tabii ki de günlük kullanımda çok etkilemez ancak yani açı konusunda biraz sorunlu bir kamera. En azından günümüz standartlarını kadraj olarak bence karşılamıyor.
Video kısmında 4K 60 FPS'te çok titreşimsiz, güzel, sabit videolar çekebiliyoruz. Ön kısımda da 7 megapiksellik f2.2 Full HD 60 FPS videolar çekebilen bir kameraya yer verilmiş. Genel kamera performansı olarak iPhone XR fiyatının biraz gerisinde diyebilirim. Kamerası bize fotoğraf kalitesi olarak üzmese de gece modu ve ultra geniş açı gibi özelliklerinin olmaması büyük dezavantajlar arasında. Video tarafında başarılı bir cihaz ancak bu çok geniş olmayan kamera açısı beni biraz rahatsız etti. Şimdi kameradan bataryaya geçersek 2942 mAh batarya ve 15 Watt hızlı şarj desteğine de cihazımızda yer verilmiş. Ayrıca kablosuz şarj desteğimiz de bulunuyor. Batarya performansı, batarya sağlığınız iyi olduğu müddetçe bir günü çoğu senaryoda rahat çıkartabiliyor. Tabii ki oyun odaklı bir kullanımda iPhone XR'ın bataryası günü tamamlamakta zorlanacaktır. Burada iPhone XR'dan itibaren tüm Apple cihazlarında batarya performansı çok daha iyi bir hale geldi. Bu batarya optimizasyonu iPhone XR'da da devam ediyor. Bu konuda da içiniz rahat olsun. Kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0'ı görürken stereo hoparlörler de cihazımızda bulunuyor. Hoparlör performansı oldukça doyurucu düzeyde. Ses kalitesi olarak Apple eski cihazlarında dahi halen iyi işler başarıyor. Bunun dışında Face ID sistemi de güvenlik seçeneği olarak önümüze çıkıyor. Yine hızlı ve güvenli bir kilit açma seçeneği diyebilirim. Her türlü koşulda sorunsuzca çalışıyor ve suya ve toza karşı dayanıklılıkta da IP67 sertifikasıyla 1,5 metre suya 30 dakika boyunca iPhone XR dayanabiliyor. Dostlar, iPhone XR Apple'ın Android'den en çok kullanıcı çaldığı telefon diyebilirim. Hatta Android'den Apple'a geçişi çok daha hızlandıran en tepe modeller arasında. Çünkü baktığımız zaman çıktığı dönemde Android tarafında çok daha iyi bataryalar ve çok daha büyük ekranları görebilirken Apple bu noktada biraz daha geride kalmıştı ve iPhone XR hem uygun fiyatlı hem yüksek bataryalı ve büyük ekranlı olmasıyla gerçekten Android kullananları en çok Apple'a çeken telefonlar arasında. iPhone XR uzun pil ömrüyle halen baktığımız zaman performans konusunda da bir iPhone 13'ten, iPhone 14'ten de genel bir kullanıcının anlayabileceği bence çok da bir fark yok. Deneyim açısından iPhone XR halen oldukça hızlı ve bir o kadar da performanslı bir şekilde çalışıyor. Uygulama açılış hızları, arayüz deneyimi, genel olarak oyun performansı da oldukça tatmin edici. XR'daki A12 Bionic işlemcisi güncelliğini çok net bir şekilde koruyor. Bu konuda herhangi bir problem yaşatacağını düşünmüyorum. Aldığınız zaman da en az 3-4 yıl daha üzmeyecek bir telefon. Performans gerçekten iPhone XR'ın en kuvvetli yönü. Ama tabii ki bunların yanında güncel telefonlara oranla geride kaldığı noktalar da var. Bence en önemli geride kaldığı nokta kesinlikle kameraları. Kameralar gerçekten başarılı ama burada günümüz telefonlarında, hatta o zaman da çoğu telefonda bulunan ama iPhone XR'da bulunmayan en önemli kameradan bahsediyorum. O da ultra geniş açı. Ultra geniş açıyı şu anda orta segment Galaxy A53, A54 gibi pek çok cihazda da görebiliyoruz. Ama iPhone XR'da olmaması gerçekten önemli bir dezavantaj. Ana kamera, ön kamera olarak videolarda da fotoğraflarda da gayet başarılı, amiral gemisine yakın sonuçlar ortaya çıkartıyor. Özellikle video konusunda bu cihazda eleştirebileceğim herhangi bir nokta yok. Dediğim gibi ultra geniş açı büyük bir eksiklik. Eğer ki sizin için geniş açılı fotoğraflar çekmek çok da önemli değilse iPhone XR'ın ana kamerasından memnun kalacağınızı düşünüyorum. Ama bu kamera bence kesinlikle olmalıydı. Batarya konusunda yenilenmiş bir cihaz alırsanız büyük ihtimalle pili değiştirilmiş olacağı için bir günü arada oyun bile oynasanız rahat bir şekilde çıkartacaktır. Ancak ikinci el tarafında özellikle pili %80, %85'lere gelmiş bir iPhone XR bir günü çıkarmakta zorlanabilir. Bunun haricinde benim genel kullanımımda da ortalama 5-6 saat civarı ekran sürelerini rahat bir şekilde verebiliyor. Fakat ikinci el aldınız, sonrasında pili değiştirdiğinizde iPhone XR'da batarya anlamında hiçbir problem yaşayacağınızı düşünmüyorum. Hem batarya kapasitesi hem de A12 Bionic'in verimli bir işlemci olmasıyla
bir günü rahat bir şekilde çıkartabilecek bir telefondan bahsediyoruz. 15 Watt hızlı şarj desteği de o zamanlara göre kabul edilebilir. Ayrıca kablosuz şarj desteğimiz de var. Kasa kalitesi, genel yapısıyla da gerçekten üst seviyede. iPhone XR bu fiyatları alabileceğiniz en premium kasaya sahip olan telefonlardan diyebilirim. Android pek çok rakibinden çok daha dayanıklı. Dostlar, iPhone XR'ın en önemli eksilerinden biri de bildiğiniz gibi ekranı. Ekran tarafında hem çözünürlük düşük hem de IPS bir panelle geliyor. Ancak iPhone 11'in incelemelerinde, hatta XR'ın eski değerlendirmelerinde de söylediğim gibi bu ekran pek çok kullanıcı için kötü bir deneyime sahip değil. Evet, IPS ekran, evet HD Plus çözünürlük, ama Android tarafındaki IPS panellerle gerçekten karşılaştırılamayacak seviyede. Apple burada çok kaliteli bir panele yer vermiş. Her ne kadar çözünürlük düşük de olsa, burada panel kalitesi alt seviyede gibi gözükse de hem tepkisellik hem genel kullanım açısından renkler tarafında da iPhone XR'ın ekranını ben başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Tabii ki bir OLED, AMOLED gibi güzel bir deneyim de alamıyoruz. Ancak bahsedildiği kadar kötü de değil. Burada dengeyi korumak gerekiyor. Parlaklık oranı biraz düşük seviyede kalabilir. Onun haricinde çok da üzecek bir ekrana sahip değil. Eğer ki telefonda çok fazla oyun oynarım, video, dizi, film izlerim derseniz iPhone XR size göre değil. Bunun haricinde kameraları, performansı, bataryası, malzeme kalitesi, yani her yönüyle baktığım zaman 2023 yılında 10.000 TL'nin altında alınabilecek en mantıklı ikinci el cihazlardan diyebilirim. iPhone XR iOS 12 ile çıktı ve büyük ihtimalle iOS 18'de alacak. Çünkü A12 Bionic hala güncel ve hala çok performanslı bir işlemci. Ben Apple'ın iPhone XR gibi bu kadar çok satan ve popüler bir telefonu hiçbir şekilde iOS 17'de bırakacağını düşünmüyorum. Şu anda bile en az 2-3 yıl daha güncellemeleri almaya devam edecek. Fiyat performans yönünde bir not verecek olursam, her açıdan değerlendirdiğimde iPhone XR 10 üzerinden 7.5'u çok rahat bir şekilde hak ediyor. Peki iPhone XR sizce alınır mı? Görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Ek olarak iPhone 11 için de 2023'te alınır mı videosu gelsin diyorsanız da videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sonraki video kadar kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.